Bu videomda sizlere Shaolin Tapınağı'nın Qi enerjisi hakkında bilgiler vereceğim. Eski bilim insanlarına göre kainatta orijinal olarak tek bir soyut enerji, doğanın soluğu yani Qi vardı. Bu genellikle ejderhanın göksel soluğu anlamına da gelirdi. Qi her yerde dolaşan görünmez bir enerjidir. Fakat belli yerlerde toplanır, buraların Feng Shui'si iyidir. Qi, yaşam gücünü veren enerjidir. Eski Çin'de her tepe ya da dağın altında yeşil bir ejder ya da beyaz bir kaplan olduğuna inanılırdı. Bu iki hayvanın simgesel olarak birleştiği yer bir yuva için olabilecek en iyi konumdu. Ejderin soluğu Qi'yi yarattığına da inanılırdı. Qi, evrensel yaşam gücüdür. Usulca akan suyun yanında toplanır ve kusursuzca yapılan herhangi bir şey Qi'de yaratılmış olur. Güzel bir beste yapan müzisyen Qi'de yaratır. Şiirini yazan ozan da Qi'yi yaratır. Enfes bir pasta pişiren kişinin pastasıyla birlikte ortaya koyduğu Qi'dir. Ustaca bir sayı alan tenisçi Qi'yi üretir. Etkin bir şekilde yaşamak için yuvamızda olabildiğince çok Qi akımı sağlamalıyız. Qi hem pozitif hem de negatif olabilir. Söz gelimi usulca akan su pozitif Qi'yi yaratırken durgun su negatif Qi kaynağıdır. Feng Shui'de olabildiğince pozitif Qi'yi yaratmak fakat bunun yanı sıra negatif Qi'nin de önüne geçmek lazımdır. Evrendeki her şey canlıdır. Birbiriyle titreşim ve iletişim halindedir. Dolayısıyla bütün evren birbirine eterik, görünmez bir bağ ile bağlıdır. Evrendeki her şey Qi denilen yaşam enerjisiyle kaplıdır. Bununla birlikte dünyadaki her şey zıttıyla vardır. Siyah, beyaz, gece, gündüz, yin, yang, pozitif, negatif gibi. Bu durumda evrende bizi etkileyen hem pozitif hem de negatif enerjiler bulunmaktadır. Pozitif enerjiye Shang Qi, negatif enerjiye Shar Qi denir. Geleneksel Çin tıbbı, bedendeki ana organların ve sistemin çalışmasını kontrol eden bir hayat gücü olduğunu söyler. Bu hayat gücü ya da Qi enerjisi meridyen olarak tanımlanan belirli hatlar izleyerek bir organdan diğerine her zaman aynı yönde hareket eder. Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmek için Shang Qi'nin yaşam alanımızda, çevremizde, iş yerimizde sağlıklı bir şekilde akması gerekir. Bununla beraber düşündüğümüz, arzuladığımız ve duygu ürettiğimiz her şey bir rezonans alanı oluşturur. Pozitif duygular ve düşünceler Shang Qi'yi, negatif duygular ve düşünceler Shar Qi'yi oluşturur. Huzurlu bir yaşam alanında otururken kendimizi daha mutlu hisseder ve pozitif düşüncelerle Shang Qi'yi üretiriz. Bu şekilde arzuladığımız hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış oluruz. Qi enerjisi düzgün, dengeli ve uyumlu bir şekilde akmazsa tıkanıklık yaratır. Bu tıkanıklık bizim ruh halimizi olumsuz yönde etkilemekte, beraber negatif enerji olan Shar Qi'yi üretmemize neden olabilir. Bütün bunların sonucunda yaşam kalitemiz, maddi durumumuz, sağlığımız, insanlarla olan ilişkilerimiz olumsuz yönde etkilenebilir. Qi, mutluluk, uzun yaşam ve bolluk getirir. Çinliler Qi'nin yeni bir yaşama, ana rahmine düşüşü anında girdiğine inanırlar. Qi, yaşayan her şeyin içindeki yaşam gücüdür ve bir şey kusursuz biçimde yapıldığı anda Qi'de kusursuzluk noktasına ulaşır. Harika bir portreyi bitiren ya da iyi bir yumruk savuran boksör Qi yaratırlar. Feng Shui mitolojisinde Qi ilk kez hareket ettiğinde Yang, eril kuram yarattı. Durduğunda ise Yin, dişi kuram yaratıldı. Eril ve dişi yaratıldıktan sonra tüm evren yaratıldı. Yin Yang teorilerinin de Feng Shui açısından yaşamsal önemi vardır. Qi enerjisi en fazla ejderha ve kaplanın cinsel organlarının cinsel bir birleşme sırasında bir araya geldiği yerde bulunur. Ejderha erkektir,
Yang enerjisi sağlar. Kaplan da dişidir. Yin enerjisi sağlar. Çin Çuan klasiklerine göre bütün canlı varlıklar gibi insan türü de evrensel yaşam enerjisi olan Qi enerjisinden nasipleniyor. Geleneksel Çin tıbbında önemli yer alan bu enerji doğumla insan bedeninde var olan gözle görünmeyen ancak yaşam için gerekli olan bir enerjidir. Akupunktur noktalarının da üzerinde bulunduğu meridyen diye adlandırılan kanallarda dolaşan Qi enerjisinin rahat akması, güzel çalışan bir sinir sistemi ve iyi bir kan dolaşımı sistemi ile örtüşüyor. Bu akışın iyi olmaması durumunda vücut enerjisi dengesi bozuluyor. Sonucunu bir organımızın hastalık olarak alıyoruz. Yaygın yaklaşımla aksayan organımıza bozulmuş bir makine parçası gibi bakıp tedaviyi organa yönelik yapıyoruz. Oysa soruna daha bütünsel bakmak gerekiyor. Peki Qi enerjisinin vücudumuzda akışını kötüleştiren nedir? Çocuk dünyamızda daha doğal, doğrudan ifade ederiz kendimizi. Yetişkin oldukça, yetiştirildikçe gelir, kültürel, sosyal kurallar, iş, kariyer kaygısı ve daha nice gerilimler. Maddi dünyanın bizi bu kadar sarmasına rağmen ihmal ederiz şu maddi bedenimizi. Vücudumuz kasıldıkça kasılır, blokajlar oluşur. İşte bu blokajlar bir elektrik sisteminde elektrik enerjisinin akışına karşı duran direnç elemanları gibi Qi enerjisinin akışını engeller. O halde bu kasılmaları, blokajları kaldırmak, gevşemek gerekir. Tai Chi Chuan burada önem kazanıyor. Çünkü hayatımıza böyle bir sistemi soktuğumuzda onun vücudumuzu rahatlatıcı, gevşetici etkilerini yaşamaya başlıyoruz. Blokajlar kalkıyor, enerji akışı güzelleşiyor, abartısız bir koruyucu hekimlik sistemi olarak karşımıza çıkıyor Tai Chi. Batı kuşkucu bilimsel yaklaşımı ile yetişmiş olmamız Qi enerjisini hurafi bir kavram olarak ele almamızı getirmez. Daha düne kadar akupunktur için şarlatanlık diyen tıp adamlarımız vardı. Evrende enerjinin formları vardır. Bizler de enerji yüklü varlıklarız. İnsan meraklı bir varlık. İnançtan bilmeye doğru bir eğilimi var. Qi enerjisinin varlığını sorguluyor bu merak. 1978 yılında Çinli bilim adamları Tai Chi ustası Wu Tu Nan ile birlikte çalışıyorlar. Ustanın avuç içlerinden çıkan infrared benzeri bir ışımanın varlığını modern enstrümanlar kullanarak görüyorlar. Tai Chi uygulayıcısının hareketlerinin ardından kendinde gözlemlediği, özellikle avuç içlerinde tatlı bir ısınma ve vınlama gibi bir duygu. Vücudun içlerinden derisine kadar onu hoşlukla kavrayan, bütününe yayılan bir ısınmadır. Bu blokajların kalktığının işaretidir. Arkadaşlar bu videomda demir adam olmak yani Shaolin Qi enerjisiyle alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Tabii ki bu bir tekniktir. Daha detaylı bilgiyi internetten yabancı doküman olarak bulabilirsiniz. Ben kabaca ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.